Otellerimize adını veren sura kelimesi, bilinen tekstil malzemesi olarak kullanılan ipeğin en ham ve en hassas halidir. Bizim için her bir detay ipek kadar kıymetli, ipek kadar hassastır. Ayrıca ipek, yüzyıllar boyu en kıymetli materyal olarak kabul görmüştür. Holding bünyesinde yer alan İpek Yolu Kuyumculuğun da adı buradan gelir. Dünyanın birçok yerindeki kıymetli madenleri ve değerli taşları toplayarak tüm dünya ile buluşturmayı amaçlamıştır. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya, mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyasında önemli bir yer teşkil eder. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. Çeşitli etkenlerle yıkılan iki kiliseden sonra günümüz Ayasofya'sı İmparator Justinianus tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletoslu Isidoros ve Tralesli Antemios'a yaptırılmıştır. Ayasofya'da kullanılan sütun ve mermerler Aspendos, Efes, Baalbek, Tarsus gibi Anadolu ve Suriye'deki antik şehir kalıntılarından getirilmiştir. Duvar mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemeler kullanılmıştır. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Mimar Sinan tarafından yapılan minareler ise aynı zamanda yapıda destekleyici payanda işlevi görmüştür. Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935'te müze olarak yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmıştır. Yüzyıllar boyunca ayakta duran bu yapı, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının başyapıtları arasında yer almış ve büyük kubbesiyle Bizans'ın simgesi olmuştur. Ayasofya'nın inşaatı o devir için imkansız gibi görünen bir sürede, yani 5 yılda tamamlanmış. Rivayete göre bu iş, inşaatta çalışan binlerce işçinin yanı sıra manevi işçilerle, yani cinler, devler ve perilerle başarılmıştır. Ayasofya'nın kıyamete kadar ayakta kalabilmesi için bir tılsım yapılmış ve böylece Ayasofya'nın inşasına kutlu bir saatte tılsımlarla başlanmıştır. Ayasofya'nın yapımı sırasında İmparator Justinianus, inşaatı kontrol etmek için sık sık Ayasofya'ya gelirmiş. Kontrol için yine bir gün Ayasofya'da dolaşırken çok şiddetli bir baş ağrısına tutulmuş. Bu sırada bir direğe başını dayamış ve baş ağrısı tamamen geçmiş. İmparator dikkatlice sütuna baktığında sütunda ufak bir delik olduğunu ve bu delikten bir yaşın süzüldüğünü görmüş. Bu yaşın Meryem Ana'nın gözyaşı olduğunu ve kendisini iyileştirmesi için Tanrı tarafından gönderildiğini düşünmüş. Halk bu mucizeden haberdar olunca sütun kutsal kabul edilmiş. Ayasofya, Yunanca'da bilgelik anlamındaki Sophos sözcüğünden gelmektedir. Dolayısıyla Ayasofya adı kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelmekte olup Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın 3 niteliğinden biri sayılır. Ayasofya'nın altındaki mahzen buz gibi suyla doludur. İçinde kayıkla dolaşmak mümkündür. Ayasofya'nın toplam 361 kapısı vardır. Fakat bu kapılardan 101'i büyük kapılardır ve tılsımlıdır. Çünkü bu kapılar ne zaman sayılsa fazladan bir kapı daha ortaya çıkar. Otelimizin hikayesi ahşap bir Osmanlı konağında başlar. Yıllar sonra ahşap konağın yerine 1920'lerde yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ilkokul gelmiştir. Sultanahmet İlk Mektebi'ne sokak ismi olarak 44 numara verilmiştir ve okul yıllarca bu resmi adıyla adlandırılmıştır. Daha sonra adı Sultanahmet İlkokulu olmuştur. Sultanahmet İlkokulu'na ait bir merasim fotoğrafı Sura Hacı Sofya Otel'in kütüphane kısmında sağlı sollu olarak asılıdır. Bu fotoğraf 1972 yılına aittir ve o dönemin öğrencilerinden temin edilmiştir. Sultanahmet semti 1960'lı yıllarda ticaret merkezi haline geldi. Okulunda öğrenci sayısı hızla azaldığı için yerini Başbakanlık Devlet Arşivlerine bıraktı. Binanın yapımı için 1971 yılında bir mimari proje yarışması düzenlenmiş, 1974 yılında inşaatına başlanmış, 29 Ekim 1988 yılında o dönemin başbakanı olan Sayın Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır. Otelimizin yer aldığı Ticarethane Sokak yıllarca yayıncılıkta var olmuş, çeşitli dergilerin ve kitapların basıldığı, yazarların uğrak yeri olmuştur. Otoparkımızın yer aldığı arsada daha önce Vilayetler Hizmet Birliği dispanseri yer almaktaydı. Bu fotoğraflar o döneme ait güzel anılardan küçük örneklerdir.
Sura Hacı Sofya Otel, Sura markasının ilk 5 yıldızlı oteli olup 232 odasıyla misafirlerine hizmet vermektedir. Binanın dış cephesinde sağlı ve sollu olarak 12 kollu Selçuklu yıldızlı cephe süslemesiyle Roma sütunları yer alır. Roma mimari geleneğine göre bir yapının uzun süre ayakta durabilmesi için mutlaka sütunlar kullanılmalıdır. Bu nedenle dış cephede Roma geleneği yaşatılmak istenmiştir. Selçuklu Yıldızı, Türklüğün ve İslam inancının simgesi olarak mimaride Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda kullanılmaya başlanmış, Osmanlı İmparatorluğu'nda da kıymetli yapıların dış ve iç mimarisinde kullanılmıştır. Girişteki ana taç kapısı, Divan yolundaki Sultan II. Mahmut ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın türbelerinden esinlenilmiştir. Görkemli büyük kapılara taç kapı denir ve taç kapı geleneği Anadolu mimari geleneğidir. Otele taç kapısından giriş yapıldığında sağlı sollu onyx mermerler yer alır. Onyx taşı, yeraltı sıcak sularının kaynaması sonucu kalsiyum karbonat, magnezyum, karbonat, bakır, demir oksit ve florin minerallerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Onyx antik Yunan ve Roma'da popüler bir taştır. Onyx ismini alması ise Roma mitolojisiyle alakalıdır. Bunun yanı sıra her onyx parçasının bir eşi daha yoktur. Bu nedenle desenler birbirini takip etmez. Olumsuz enerjiyi engelleyici özelliğinden dolayı nazara karşı etkilidir. Lobi ana holünde yer alan aydınlatmalar üfleme cam tekniğiyle teknolojik unsurlar olmadan geleneksel unsurlarla üretilmiştir. Yerde kullanılan mermerler dama işleme sisteminde döşenmiştir. C blok girişinde asılı olan ferman ve beratlar, otelden önce kullanılan Başbakanlık Devlet Arşivinde korunmakta olan padişah ferman ve beratlarının orijinal kopyalarıdır. İçerikler devlet arşivlerinden temin edilmiş olup el yapımı kağıda özel baskı teknikleriyle basılmıştır. A blok girişinde sağ tarafta bulunan porselenler, İbrahim Kaygısız'ın özel koleksiyonudur. Porselenler el yapımı Çin porselenleridir. 1900'lerin başına tarihlenir. Otel lobimizde bir adet kuyum, mücevherat mağazası, bir adet baharat, lokum ve çeşitli hediyelik eşyaların yer aldığı bir mağaza yer almaktadır. Lobinin devamında kahvaltı salonu bulunmaktadır. Modern, fonksiyonel tarza döşenmiştir. Yer döşemeleri doğal ahşaptır. Osmanlı döneminde saray sınırları içinde bulunan bahçelere has bahçe denilmekteydi. Bu nedenle bahçemize has bahçe ismi verilmiştir. Bahçemizde palmiye, zakkum, ladin, çam ağaçları ile sakız sardunyaları ve begonyalar görsel şölen sunarlar. Zeminde kullanılan çiniler eski Ermeni çinilerinden esinlenerek kullanılmıştır. Otelimizin bahçesinde yer alan havuzumuz, bölgedeki tek açık yüzme havuzu özelliğini taşımaktadır. Misafirler tarihi yarımadanın mistik havasında havuzda yüzerken, aynı zamanda onlara muhteşem Ayasofya'da göz kırpar. Havuzun çevresinde aynı zamanda bir güneşlenme alanı vardır. Havuz alanında otelin dış cephesiyle bağlantılı olarak Selçuklu yıldızlı çiniler kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin tamamı el işçiliğidir. Kütahya'da Çini atölyelerinde otelimiz için üretilmişlerdir. Havuz ve bahçe otelimizin birçok odasından görülmektedir. Gece Ayasofya'nın ışıklandırması ile kusursuz bir uyum içindedir. Otelde konaklayan misafirlerimiz özellikle havuz alanından unutulmaz anılarla ayrılırlar. Sosyal medyada bu anıları bizimle de paylaşarak bu anılara ortak olmamıza vesile olurlar. Osmanlı'da hamamlar arınma, temizlenme, yıkanma gibi işlevlerinin yanı sıra dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar Osmanlı kültüründe ağırlıklı bir yer tutarlar. Her sokakta mutlaka bir hamam bulunurdu ve bu hamamlar haftanın bir veya birkaç günü sadece kadınlara hizmet ederdi. Hamamda serinletici içecekler içmek, hamam kültürünün temel prensiplerindendir. Dış cepheleri oldukça sade olan hamamların iç kısımları genellikle İznik çinileri ve Marmara mermerleriyle döşenmiştir. Çini, Osmanlı mimarisinde önemli bir unsurdur. Toplu kullanım alanları olan hamamlarda bakteri üremesinin önüne geçen Marmara mermerleri, Osmanlı hamamlarının pek çoğunda yaygın olarak kullanılmışlardır. Hamam, stresi, kas gerginliklerini rahatlatır, immün sistemi destekler, kan dolaşımını arttırır, cildin genç ve taze kalmasını sağlar. Spa, su ile kazanılan sağlık, su ile gelen sağlık ya da suyun sağlık için kullanımı anlamına gelen sanus per aquam anlamına gelmektedir.
Günümüzde sıkça duyduğumuz ve birçok uygulamayı bünyesinde bulunduran spa, aslında hamam geleneğinin modernize edilmesi ve her yerde kullanılabilir hale getirilmesidir. Spa sistemi Türk hamam kültüründe vardır. Hatta bir spada olan tüm uygulamaları hamamda bulmak mümkündür. Sıcak soğuk su, buhar, taş masajı, kese, köpük banyosu, vücut bakımları ve masaj çeşitleri örnek verilebilir. Otel odalarımızın çoğu muhteşem Ayasofya manzarasını görür. Bazı odalardan Sultanahmet Camii manzarası da görmek mümkündür. Mimarımız Mustafa Toner'dir. Odalarımızda bulunan yatak başları Sultanahmet Camii'nden esinlenilerek kullanılmıştır. Çini desenindeki Rumi motiflerin en belirgini İznik Çini ve klasik tesip desenidir. Sultanahmet Camii Çinilerinden esinlenerek ve yatak başında kullanılan desen sadeleştirilerek stilize edilmiştir. Ayasofya manzarasının en güzel seyrini sunan loft odalarda kullanılan modern küvetler, bu odaların aynı zamanda romantik oda olarak kullanılmasına olanak sağlar. Özellikle konuğumuz olan bloggerlar loft odalardan harika kareler alırlar. Kral Dairesi, otelimizin en iyi manzarasını sunan odasıdır. Sırasıyla Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve İstanbul Boğaz manzarasını verir. Şık ve sade döşenmiştir. Sunduğu muhteşem manzara ile konuklarımızı unutulmaz anılarla otelimizden uğurlamamıza vesile olur. Aile odaları, misafirlerimizin aileleriyle konaklayabildikleri, kendilerine özel bahçeleri bulunan odalarımızdır. Dubleks odalar, yenilenen dubleks odalarımız aileler ve arkadaş grupları için idealdir. Kat bağlantı kısmı tropik tema ile döşenmiştir.